Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda şu anda piyasaya baktığımız zaman her anlamda düşündüğümde alınabilecek en mantıklı telefonlardan Poco F5'in uzun kullanım testini yapacağız ve tüm deneyimlerimden bahsedeceğim. Poco F5 almaya gerçekten değer mi yoksa sadece özellikleri iyi olan bir cihaz mı? Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi ilk olarak F5'i değerlendirmeye tasarımla başlayalım. Ardından son bölümde tüm deneyimlerimden bahsedeceğim. Tasarım yönünde F5 Pro'dan çok daha şık ve bir o kadar premium hissettiren bir telefonla karşı karşıyayız. Burada kameraların dizilimi ve arka kapağı direkt olarak entegre edilmiş olması gerçekten cihaza daha da farklı bir hava katıyor. Özellikle mat siyah renginin de Poco F5'e fazlasıyla yakıştığını söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık kısmında 7.9 mm kalınlık ve 181 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla gerçekten hafif bir telefon ve 3.5 mm jack girişinin Poco F5'te olması da önemli bir avantaj. Burada kablolu kulaklıklarımızı da rahatlıkla kullanabileceğiz. Ekran tarafına baktığımızda gerçekten çok kaliteli bir ekran burada kullanılmış. 6.67 inç Full HD Plus AMOLED bir paneli görebiliyoruz. Burada en önemli özellik pil tasarrufu açısından da 1 Hz ile 120 Hz arasında adaptif bir şekilde ekran yenileme hızı değişiyor. 5 milyona 1 kontrast oranı ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bu ekranın önemli avantajlarından ve 1000 nit maksimum parlaklıkla da bize dışarıda da kapalı ortamlarda da görme açısından hiçbir problem yaşatmıyor. HDR10 Plus ve Dolby Vision desteğiyle de bu fiyat bandındaki en iyi ekranlardan birine sahip. Ekrandan donanıma geçtiğimizde burada muazzam bir işlemciyle karşı karşıyayız. Snapdragon 7 Plus Gen 2 4 nanometre mimariye sahip olması burada frekans değerlerinin çok yüksek olmasıyla gerçekten bir amiral gemisi gibi hissettiriyor. S21 FE, S20 FE, Realme GT2 bu fiyat bandındaki en önemli rakiplerinden performans ve ısınma anlamında çok daha başarılı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Açıkçası test sonuçları beni inanılmaz şaşırttı. Poco F5 Snapdragon 7 Plus Gen 2 ile geliyor. Yani iPhone 12'nin A14 Bionic yongasıyla Xiaomi 12T Pro'nun, Poco F5 Pro'nun 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle çok yakın bir performansa sahip. PUBG'de maalesef ki bir kısıtlamaya gidiyor ve akıcı grafiklerde sadece 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Fakat diğer tüm ayarlarda da en üst grafiklerde en ufak bir donma, takılma, FPS drop'u olmadan çok rahat bir oyun deneyimi sağlıyor. Isınma konusunda da 1 saat, 1,5 saatin üstünde oyun oynadığımızda cihaz yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Ki rakipleriyle kıyasladığımda ısınma anlamında da rakiplerinin baya önünde. Özellikle oyun odaklı veya uzun ömürlü kullanmak için bir telefon arıyorsanız bu fiyata kaçırılmaz bir nimet diyebilirim. Kameralara baktığımızda arka tarafta Poco F5 Pro ile aynı kameraları görebiliyoruz. 64 megapiksel OIS destekli ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi genel anlamıyla hiç fena değil. Burada düşük ışıkta da aydınlık ortamlarda da gayet iyi bir performans alıyoruz. Fakat rakiplerine oranla özellikle S21 FE ile kıyasladığımda kesin bir şekilde geride kalıyor. Videolarda da 4K 30 Full HD 60 FPS OIS desteğiyle beraber güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Ön kamera olarak F5 Pro'dan önde ama arka kamerada özellikle video konusunda F5 Pro F5'ten daha iyi. Burada Xiaomi neden bir kısıtlamaya gitmiş? Hiçbir şekilde bir anlam veremedim. Çünkü F5'te ve F5 Pro'da aynı sensörlere yer verilmiş. İşlemci performansında da iki cihazın çok yakın olduğunu düşünürsem 4K 60 ve 8K desteği F5'te neden yok bilmiyorum. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kablosuz şarj maalesef ki yok. Batarya deneyimiyle bu fiyat bandında açık ara en
en başarılı cihaz. 120 Hz'i adaptif bir şekilde sunmasıyla 9-10 saate varan ekran sürelerini gün içinde rahatlıkla görebiliyoruz. Burada oyun odaklı bir kullanımda bile bu süreler 6-7 saatlere kadar çıkabiliyor. Açıkçası genel batarya deneyimi ve hızlı şarj yetenekleriyle Poco F5 hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. Stereo hoparlörler var. Tabii ki Dolby Atmos desteğine de sahip. Ses yüksekliği çok yukarılarda olmasa da ses kalitesini ben fazlasıyla beğendim. Android 13 ve MIUI 14 ile beraber geliyor. Yazılım deneyimi ve güncelleme konusunda da gerçekten avantajlı bir cihaz. 7 Plus Gen 2 ile de MIUI 14 oldukça entegre bir şekilde çalışıyor. Arayüzde ne bir donma ne de bir çökme problemi yaşatmıyor. Arayüzde dolaşırken çok tepkisel bir cihaz olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Dostlar, açıkçası tasarım, ekran, kamera, performans her detayı gördünüz. Ama burada incelemeden farklı olarak deneyimlerimden bahsetmem gerekiyor. İlk olarak batarya ile başlarsam açıkçası Snapdragon 7 Plus Gen 2 gibi 8 Gen 1 ile aynı performansı veren, yani amiral gemisi bir işlemciye oranla verimliliği, batarya tüketimi çok başarılı diyebilirim. Burada 5000 mAh batarya ve 120 Hz'lik ekrana rağmen 8-9 saat gibi ekran sürelerini rahatlıkla görebilmemiz mümkün. Bir aylık süreçte de bu ekran süresinde gözle görülür bir azalma, bir kayıpla da karşılaşmadık. Yani batarya performansı da halen ilk günkü seviyesinde diyebilirim. Açıkçası 67 Watt'la gayet hızlı bir şekilde şarj oluyor, fakat ben 67 Watt'ı uzun süre kullanmanızı önermiyorum. Çünkü şarj olurken bataryayı oldukça ısındırıyor. Bu da özellikle bataryanın ömrünü etkileyen faktörlerden diyebilirim. Yani şu anda bir problem olmasa bile 1,5-2 yıl içinde bataryanın ömrü normalde %20 azalacaksa sürekli olarak 67 Watt'ta şarj ettiğimizde batarya ilerledikçe %30-35'lere kadar da yıpranabilir. Benim tavsiyem en fazla 33 Watt'lık bir Xiaomi adaptörü alıp Poco F5 ile yolunuza devam etmeniz. 67 Watt bazen hayat kurtarsa da şu anki teknoloji lityum iyon pillerden dolayı bu bataryaya uzun vadede pek yararlı değil. F5'te bulunan 7 Plus Gen 2 oldukça başarılı bir yonga. 7 Plus Gen 2 gerçekten bir amiral gemisi seviyesinde diyebilirim. Poco F5 aldıktan sonra da en az 3-4 sene arkanıza baktırmayacak bir telefon. Hem performans olarak olsun hem de batarya olarak kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bir aylık süreçte de ne arayüzde bir donma, takılma veya oyunlarda bir performans düşüklüğüyle hiçbir şekilde karşılaşmadım. Burada baktığımız zaman ısınma anlamında da gerçekten başarılı bir işlemci olduğunu tekrardan söylemem gerekiyor. Poco F5'in şu anda fiyat olarak en büyük rakibi olan Galaxy S22'den de daha hızlı ısınan ve oyunlarda daha iyi bir performans veren bir telefon olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunun haricinde malzeme kalitesi olarak çok üst seviyelerde olmasa da sunduklarını düşündüğümde özellikle de performans ve ekran kalitesiyle bu fiyatını halen kesinlikle hak ediyor. F5'e 10 üzerinden bir not verirsem 8.5'u benden rahatlıkla aldı. Bence 15.000-20.000 bandında da alınabilecek en iyi iki telefondan biri. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Poco F5 almak gerçekten mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca Poco F5 almak için en ucuz ve güvenilir linkler yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.